Kameralar ve benim aramda duygusal bir bağ var ve çok da eskiye dayanıyor diyebilirim sizlere. Çünkü mesela tiyatroyla bir serüvenim başlamıştı. Sonrasında kamera önü oyunculuk dersleri aldım ve sinema televizyon eğitimimi tamamladım. Tiyatro oyunculuğu, bazı dizi, müzik klipleri derken Covid başladı. Bu serüven maalesef şimdilik emekliye ayrılmak zorunda kaldı. Çünkü Polonya'ya taşındım. Burada maalesef oyunculuğa devam edemedim. Belli başlı sebepler var. Birincisi Lehçe bilmiyorum. Burada sektör tabii ki de ana dilleri olan Lehçe'de devam etmekte. İngilizce olarak da tabii ki bulmak çok daha zor. Zaman öyle böyle geçti. Zamanın da çok hızlı geçtiğini fark etmemle beraber geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir düşünce kafamda yer edindi. Nedir? Dedim ki her yılbaşı birçok söz veririz kendimize. Kimisi der ki spora başlayacağım, kimisi der ki sağlıklı yemek yiyeceğim, kötü alışkanlıkları bırakacağım gibi sözler veririz kendimize ve bunları tutmaya çalışırız. Ben de bu seneye başlarken 2025 yılında dedim ki YouTube'a videolar çekeceğim. Ne videoları? Bilmiyorum. Bir konu bulana kadar bir şeyler çekeceğim. Ne olacağını da göreceğiz. Günlük vlog gibi çekiyordum. Sabah kalktım mesela ne yapıyorum? Spora gidiyorum. Spora gittiğim o yolu çekiyorum. Yol üstünde sohbet ediyorum. Vloglar çekmeye başladım. Erasmus dönemi yaklaşıyordu. Ben de Erasmus yapmış birisi olaraktan buraya gelmeyi düşünen arkadaşlarımıza belki bir faydası dokunur diye Erasmus videosu çektim. Baktım o izlendiği, insanlar yorum atıyor, daha fazla bilgi talep ediyor. Ve şu anda da düzenli olarak videolar çekip paylaşmaya devam ediyorum. Keyfim ne isterse onu çekiyorum. Hem de yorumlarda gelen sorular neyse onlara cevap niteliğinde videolar hazırlamaya çalışıyorum. Kendi dilim döndüğünce yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü hem insanlara yardım etmek beni mutlu ediyor. Yani bunu samimiyetimle söylüyorum. En sevmediğim özelliğim iyi niyetim gibi bir şey değil arkadaşlar. Annemin bir lafı vardır, der ki kiminin parası kiminin duası. Kısaca dertleşmem bittiyse eğer artık para kazanma konusuna gelebiliriz bence. Dediğim gibi 1 Ocak 2025'te ilk videoyu paylaştım ve aradan geçti 8 ay. Ağustos ayındayız. Ağustos. Öyle ya da böyle bu süreçte düzenli olarak videolar paylaşmaya çalıştım. Tabii ki ilk zamanlar biraz amatörlüğüm vardı. Isınmam gerekti. YouTube'un hem ortamına hem işte editlemeye falan derken vakit geçti. Haziran ayında çok böyle müsait olmadığım bir dönemde, o yüzden o dönem neredeyse hiç video paylaşamadım. Haricinde evet düzenli olarak 3 aşağı 5 yukarı videolar paylaştım. Ağustos ayında sonunda para kazanma özelliği açıldı. Zaten para kazanma özelliğinin açılması için toplamda 1000 aboneyi geçmek gerekiyor. Uzun videolarda 4000 saat ya da shortlarda 10 milyon izlenme olması gerekiyor. Ben de zaten shortlara çok fazla odaklanan birisi değilim. Mesela yanlışlıkla patlama yapan videomuz hakkında konuşabiliriz öncelikle. Popüler dediğimiz zaman en başta çıkıyor zaten Montoya por favor. Bu video garip bir şekilde çok izlenmişti. Nasıl? Twitter'da özellikle İngilizce ve İspanyolca konuşan kişiler tarafından konuşulan bir konu vardı. Montoya por favor bir televizyon şovu, işte bir olay yaşıyor. Onun hakkında herkes işte şakalar paylaşmaya başlamıştı. Ben de bunu gördüm. O dönemde hani dediğim gibi ne varsa işte kafama göre çekiyordum ne istersen. Buna tepki çekmek istedim. Öyle izleyeyim bunun hakkında yorum yapayım diye düşündüm. Öyle de yaptım. Çektim, paylaştım. Paylaştıktan bir gün sonra garip bir şekilde Türkçe konuşan hesaplar tarafından bir anda patladı bu mevzu. Herkes bununla alay etmeye başladı. Herkes bunun hakkında konuşmaya başladı. Hatta aynı zamanda haber kanalları bile paylaşmaya başladılar. Ben de 2-3 tanesinin altına bu da tepki videosu diye linki attım. Herkes linke giriyor, izliyor. Harika, süper. Ama kötü bir yanı da vardı. Neydi? Sadece benim orada izlediğim partları, o benim izlediğim kısımları açıp bakıp direkt çıkmışlar. Yani baktığımız zaman mesela ortalama görüntüleme süresi 1 dakika 20 saniye. Niye? Gelen baktı. Baktı gitti, baktı gitti, baktı gitti. Düştükçe düştü. Yani 17.000 izlenmiş ama 17.000 izlenmiş 1 dakikalık. Daha sonra diğer çok izlenen videolara baktığımız zaman ise Polonya'da fiyatlar, Erasmus, Polonya'da fiyatlar, işte Polonya'da fiyatlar, yeniden Polonya'da fiyatlar diye devam etmekte. Bu arada size Montoya por favor muhabbetini gösterirken yanlışlıkla Montoya por favor videosunu kazandığım miktarı da gösterdim. 37 kuruş kazanmışız. Evet, şimdi istatistikleri görebiliyoruz. Burada gizlimiz saklımız yok. Direkt açtım, gösteriyorum ben size her şeyi. YouTube'da çok güzel bir yazı yazmış. Emeklerinizin karşılığını aldığınız yayınlanan video sayısındaki artış kanalınızın normalden %212 daha fazla izlenmesine yardımcı oldu diye belirtmiş. Sağ olsun. O da bir yandan bizi gaza getiriyor. Son günlerde baktım ki açıldı, açılacak. Az kaldı. 4000 saati tamamlıyoruz derken açıldı.
an itibariyle bir hafta oldu. 5 Ağustos'ta açılmıştı bugün. 12 Ağustos, yani bir haftada ne kadar para kazandık bunu göreceğiz aslında. Gördüğünüz gibi ilk gün 3 lira kazanmışız, sonraki gün 10 lira, sonraki gün 9.60, 9.80, 8.60 ve 9.90. Tabii ki bu 10 Ağustos'a kadar gösteriyor. 2 gün geriden geliyor. 5 günlük para oluyor, yani bir haftalık değil. Günlük ortalama 10 lira kazanmışız diyebiliriz arkadaşlar. Günlük 10 lira kazanmaya devam etsek aylık ne kadar oluyor? 300 lira. Bir döner falan gelir. Bir döner alırız. Bir de yeterse üstüne ayran çiğ köfte gömeriz. Tabii ki bu parayı şu an ben çekemiyorum. Banka hesabı girmek için 30 zloty biriktirmek gerekiyor yani. 300 lira, sonrasında da parayı çekmek için 300 zloty'yi tamamlaman gerekiyordu. Şu anki kurla beraber işte 3000 lira civarı bir miktar yapması lazım. Kısacası 8 ayın sonunda 5 günlük kazancım 51 lira. Günlük 10 liralık bir kazancımız var ortalama olarak. Siz daha önce izlediyseniz YouTube'dan ilk gelirimi aldım. YouTube bana ödeme yaptı videolarını. Orada görmüşsünüzdür. İnsanlar 5000, 10.000, 15.000, 20.000 gibi gelirler paylaşıyor. 50 lira bize biraz düşük kalmış olabilir. İnsanlık için küçük, benim için büyük bir adım. Alırım bir hayırlı olsununuzu, alırım bir maşallahınızı. Buradan gelen parayla da mikrofon taksidimizi öderiz artık. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.